Herkese merhaba. Bugün Yunanistan'daki bizim ilk günümüz ve şu anda arka kamerayı açıp videoya devam edeceğim. Abi ben ne yapacağım? Şimdi bir yemek yedik. Bu yemeğin de videosunu koyacağım. Merve Hanım galiba videosunu çekti. Merve Hanım bizi trolledi. Şu an içinde avokado olan bir hamburger yiyoruz. Buranın oldukça popüler bir mekan olduğunu söyledi ama kendimizi biraz trollenmiş hissediyoruz. Ardından da birer kahvemizi içtik. Oje'nin ne işi var Sevim Hanım burada? Bir tazeleme yapacak. Sevim Hanım, Özkan Bey, Merve Hanım, Merhaba. Aslan Bey. Aslan Bey. Unutmayalım. 6 günlük bir Yunanistan tatili yapacağız ve bu süreci adım adım anlatmaya çalışacağım. Tabii maliyetleri de arda arda paylaşacağım. Umarım keyifli bir video olur, keyifli bir süreç olur. En güzel haber ne? Sular ücretsiz. Evet, en güzel haber Sevim Hanım'dan geldi şu anda. Sular ücretsiz Bütün mekanlarda sular ücretsiz. Evet, bütün mekanlarda Yunanistan'da sular ücretsiz. Bu aldığımız ilk haber çünkü burada çok küçük birimler var aslında ama her birimi biz şu an 21 ile çarparak ilerlediğimiz için çok pahalı bir hale geliyor. Günlük kur da ver. Kur ne kadar şu an? 21.62 bugünün kuru. Dolayısıyla maliyetlerimiz epey yükseliyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız Yunanistan sürecinde. Yunanistan uzun süredir ziyaret etmek istediğim bir ülkeydi. Hem tarihi açıdan hem de kültürel açıdan merak ettiğim ve bizim kültürümüze olan yakınlığı nedeniyle ilk yurt dışı tatilim için kendime uygun bulduğum bir ülkeydi. Tabii Yunan kültürüne yeterince hakim olmadığım için gitmeden önce Yunanistan'la ilgili küçük notlar aldım. Tarihi boyunca önemli bir kültürel ve tarihi bir mirasa sahip bir ülke Yunanistan. Antik Yunan medeniyeti, felsefe, demokrasi, tiyatro, mitoloji ve spor gibi birçok alanda dünyaya yön verdi. Hatta olimpiyatların başlangıcı da yine Yunanistan'ın topraklarında. Yunan halkı Akdeniz bölgesinin karakteristik özelliklerini taşıyan bir kültüre sahip. İklimi, mutfağı, müziği ve yaşam tarzıyla Akdeniz'e özgü bir atmosferi yansıtıyor. Zeytinyağlı dolmayı ya da onların dilinde dolmadesi hangi ülkenin daha güzel yaptığına dair düşüncelerimi videonun ilerleyen bölümlerinde belirteceğim. Ancak şimdilik konuyu dağıtmayalım. Yunan halkı geleneksel olarak misafirperverlikleriyle tanınan bir halk. Misafirlerini sıcak karşılıyorlar ve onlara yardımcı oluyorlar. Özellikle Türk vatandaşlarının Yunanistan ziyaretleri konusunda endişe ettiği bir konuya da kısaca burada değinmek istiyorum. Ben ziyaretim boyunca en ufak bir ırkçılıkla dahi karşılaşmadım. Bu konunun detaylarına da yine videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Yunanistan çeşitli kültürel etkilerin birleşimini yansıtan bir ülke. Yunan mitolojisi, geleneksel danslar, müzik ve festivaller gibi birçok kültürel öğeyle de zengin bir mirasa sahip. Yunanistan birçok adanın ve sahil şeridinin bulunduğu bir ülke aynı zamanda. Yunan halkı genellikle deniz ve doğa ile iç içe bir yaşam tarzına sahip. Deniz sporları, plajlar ve doğal güzellikler Yunanistan'ın popüler aktivitelerinden. Özkan Bey, Merve Hanım, Sevim Hanım ve ben yurt dışına ürün ihraç ediyoruz. Yani Amazon'dan Amerika'ya ürün satıyoruz. Dolayısıyla bu konuda kendimize bir hedef belirlemiştik. Yani belli bir miktar ciroya ulaştığımızda yurt dışına tatile gitmeye karar vermiştik. Ama tabii hedeflediğimiz cirolara ulaşacağımıza kesin gözüyle baktığımızdan uçak biletlerini erkenden alma konusunda tereddüde düşmedik. Dolayısıyla uçak biletlerini biz Pegasus'un indirimli fiyatlarından yararlanarak aldık ve 4 kişinin gidiş dönüş toplam bilet masrafı sadece 6.000 lira oldu ve gerçekten çok ekonomik bir fiyat bu. 2 Mayıs 2023 günü sabah 7.40'da İstanbul'dan uçağa bindik ve 9.10'da da Atina'ya ayak bastık. Ayak bastığımız yer ile yani havaalanı ile şehir merkezinin arasında epey mesafe vardı. Metro, otobüs ya da taksi seçeneklerimiz arasındaydı. Uber programında sadece taksiler vardı burada. Yani sanırım hükümet Uber'ı yasaklamak yerine taksiler için özel bir program haline getirmiş bizden farklı olarak. Çünkü Uber'da gördüğümüz tüm araçlar direkt olarak yasal taksilerdi. Taksiyle 45 euroya şehir merkezine geldik. Ana adlı kafede kahvaltı yaptık. Bu alışveriş fişimiz 32.80 euroya mal oldu. Yani bu içinde avokado olan garip hamburgerler 4,5 euroya. Amerikanolarımız da 3.70 euroya geldi. Toplamda da 32.80 euro tuttu. Bir yandan da Merve Hanım'ın çalışmaları devam ediyor. Bu şu anda bulunduğumuz mekan bu arada. Bir geri gelsene Merve. Evet, yukarıdan güzel görünüyormuş. Galiba şu açıdan falan mı çektiler? Nereden çektilerse. Sıradaki durak. Sırada buraya gideceğiz.
Özkan Bey'in konudan pek haberi yok. Tam bu anı yayınlayacağım, biliyor musun? Ardından otelimize gitmeye karar verdik. Ancak önce taksi bulamadık. Ardından da taksiciler bizi almadı. Yani bu olay aslında sadece İstanbul'a özel bir olay değilmiş. Otelimize sadece 1 kilometre vardı Google haritalara göre. Elimizde de dünya kadar eşya vardı. Uber çağırabilirdik ama yine de biz yürümeye karar verdik. Az önceki mekanımız burasıydı. Burası sanırım eski bir yerleşim yeri çünkü binalar çok güzel ve açıkçası tarih kokuyor. O anlamda oldukça keyifli görünüyor. Henüz otelimizin check-in saati gelmediği için tabii elimizde bavullarla geziyoruz. Otelimize giriş yaptıktan sonra yük açısından rahatlayacağız en azından. Evet, Yunanistan'da bir binayla karşı karşıyayım. Şu anda konsol mesafesi bana çok uzun geldiği için hemen videoyu çekmeye başladım. Yaklaşık olarak ne kadarlık bir konsol hemen söyleyeceğim. Yaklaşık olarak şu karonun altındayım ortalama. Şöyle diyebiliriz şu bölge için. Şu karonun altındayım, yani şunu da saysak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karo. Yani o karoların 33'lük olduğunu düşünürsek epey, yani 2.7'den fazla bir çıkmamız var. Yani aslında oldukça fazla bir sayı. Yani genel olarak Yunanistan'da gördüğüm inşaatları da Türkiye'deki inşaatlarla, yapılarla, yapı stoğuyla kıyaslamaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir kıyas yapabileceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi Yunanistan da aslında bir fay kuşağında, Yunanistan da bir deprem ülkesi. Dolayısıyla ben de sonuçları gerçekten çok merak ediyorum. Mesela kaldığımız otelin karşısında bir otopark yapısı var. Tabii bu arada yani hani Yunanistan'da da farklı bir durum yok. Bütün binalarda yumuşak kat durumu var, altında dükkan olan binalarda en azından. Burada da mesela şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın şurada sanki bir, belki bir, yani yok ya bu da şey değil. Yani burada da yine bir aslında kısa kolon problemi var. Eğer tasarım bu şekilde değilse, ki bilmiyorum böyle mi, ama genel olarak baktığımızda da binalara şöyle yumuşak kat probleminin olduğunu görüyoruz. Mesela şuna biraz şöyle yakınlaşalım. Binada özellikle kolon boyları çok yüksek. Halbuki üst katlarda tamamen bunlar dolgu duvarlarla dolu durumda. Yine bir başka bina, yine yoğun bir çıkması var. Zaten genel olarak buradaki yapılarda bir çıkma kültürü var. Yani bizimkine yakın yapılar var. Tabii çıkmasız yapılar da var. Ama genel olarak çıkmalı yapılarda gözümüze çarpmıyor. Evet, yine muazzam bir konsol. Yani burada konsol konusunda genel manada söylüyorum, hani bizden daha cesur davranıyorlar. Bu çok dikkatimi çekti. Yani çok yoğun konsollar var. Çok açıklık konusunda çok cüretkarlar. Tabii bunlar genellikle eski yapılaşmalar. Henüz inşaat halinde olan bir yer göremedim. Dolayısıyla o konuda yorum yapmak için henüz erken. Bakalım yeni inşaatları nasıl? Tabii şu an yapay zekaya sordum, aslında uzun uzun araştırmak da zor geldi. Şu an Eurocode'a tabilermiş, ancak Avrupa Birliği'ne girmeden önce kendi yönetmelikleri vardı çok yüksek bir ihtimalle. Bu yapılar o yönetmelikle yapılmış olabilir. O yüzden Eurocode ile yapılmış olan yönetmelikle, yani o yönetmelikle yapılmış olan binaları nasıl? Onu bir tespit etmek lazım. Bakalım bir inşaat yakalayabilirsem kaçak köçek bir şekilde gireceğim içine. Burada epey bir gezdikten sonra yemek yemeye karar verdik. Ayrım Meydanı'nı çevreleyen sokaklarda bol mezeli balık restoranları dikkatimizi çekti ve oradaki balık restoranlarından birine oturduk ve burada uzo siparişi de verdik. Uzonun içinde rakıdan farklı aromatik içerikler olduğunu biliyordum, ancak tat olarak rakıya çok da uzak olmadığını söyleyebilirim. Sadece daha hafif ve sekte içilebilen bir içecek olarak düşünebilirsiniz. Uzun bir süre oturduktan sonra oradan ayrıldık. Bahşişler dahil 58 euro ücret ödedik. Şu anda çok tatlı ve şirin bir mekana oturduk. Şöyle mekanı gösterebilirim. Sevim Hanım merhaba. Merhaba. Atina'dan selamlar. Merve Hanım, neler söylemek istersiniz? Kesinlikle gelmeniz lazım. Ben bir şey söylemeyeceğim abi. Daha yemeğimi yemedim.
Bunlar ne ki acaba? Ufak bir 20'lik uzo söyledik. Uzoyu çok merak ediyordum zaten. Bizim rakımızın aromalısı bildiğim kadarıyla. Bakalım nasıl bir tatla karşılaşacağız. Yani şunların altında Güral porselen veya Kütahya porselen yazmaması bir miktar kalbimizi kırdı. Bu arada 26 euroya şöyle bir ürün geldi. Yani bütün deniz mahsullerinin karışımı var galiba. Gerçekten güzel görünüyor. Şöyle caddeyi de çekeyim. Ardından yine yürüyerek bir tatlıcı dükkanına geldik. Oldukça şirin olan bu tatlıcı dükkanında en enteresan şey take away olup olmayacağını bize sormalarıydı. Yani take away olunca fiyatlar düşüyor. Yerinde oturup yerseniz daha yüksek fiyatlardan yararlanmış oluyorsunuz. Yani aslında oturmanın kirasını ödüyormuşsunuz gibi bir şey. Hemen yan tarafında da Starbucks vardı. Biz de take away alıp Starbucks'a oturduk. Kahvelerimizi içtik ve ardından da Uber taksiyle yine 4 euro bedelle otelimize döndük. 3 Mayıs tarihinde sabah erkenden uyandık. Açıkçası otelimiz ve otelimizin konumu çok iyi değildi. Yürürken tedirgin olduğumuz anlar da oldu. Galiba bilmeden oldukça tehlikeli bir mahalledeki bir otelden rezervasyon yaptırmışız. Bu nedenle otele karşı olumsuz bir ön yargımız oluştu. Ancak kahvaltı ile birlikte bu olay değişti. Oldukça güzel bir kahvaltısı vardı. Üstelik ürünleri de oldukça kaliteliydi. Açık büfe olan kahvaltının açıkçası tadını çıkardık. Ardından da Atina Akropolis'ine doğru yine Uber kullanarak yola çıktık. Vardığımızda izlediğimiz videoların etkisiyle en az 2 saatte gireceğimizi düşünmüştük. İnanılmaz bir sıra bekleyeceğimizi düşünüyorduk ama öyle olmadı. Yani sıra beklemedik demiyorum. Bekledik tabii ama çok uzun sürmedi. Evet, nihayet meşhur Akropolis'e geldik. Şimdi sanıyorum ki buradan yukarı çıka çıka Akropolis'e varacağız. Bakalım oraya vardıktan sonra yeniden anlatacağım. Şu an saat 10.30'da buradayız ve çok fazla bir sıra yok. Tahmin ediyorum ki 10-15 dakika falan sıra bize gelecek. Buradan bilet alıyoruz. Bilet aldıktan sonra 5 gün geçerliği varmış bu biletin. 5 gün içerisinde bu Akropolis'in 7 ayrı parçasını gezme hakkımız oluyor. Yaklaşık 30 euro biletlerin bedeli. Öğrenci kartı varsa 20 euro oluyor. 3 ve fazlasına gittik mi sıkıntı diyorum. Değil mi? Hayır öyle bir şey yok. Bak bir numaralı o Akropolis Kalesi'ni göreceksek sadece 20 euro vereceğiz. 10 euro. Hayır, 20 euro değil. Arttırırsan 10 euro. Reduce indirim. Abi 20 euro ile 30 euro arasında bir fark yok. 30 euro veren geçemiyor. 4 kişi olduğumuzda 40 euro yapıyoruz. Yapsın Sevo. Gitmeyeceğiz mi biz buradan bir yere? Yetişebileceğiz mi? Ya yetişebileceğimiz yer burası bir saat mevzu ya. Tepeler. Özkan Bey bir saatlik mevzu olduğunu söyledi. Bakalım videonun sonunda ne kadar çıkacak. Bir saat bakacağız geçeceğiz. İnsanlar bir günde gezemediği için 5 günlük bir bilet. O az önceki sıra bilet alma sırasıymış. Bilet aldıktan sonra yine aslında uzun bir kuyruk bizleri bekliyor. Biz 30 euroluk biletten değil 20 euroluk biletten aldık. Yani sadece Akropolis'i ve yamaçlarını gezeceğiz. Çünkü diğerlerini gezmek için vaktimiz olmayacak bizim. Dolayısıyla bu şekilde daha uygun oldu bizim için. Atina Akropolis'ine merdivenlerden çıkmaya başladığımızda büyülü bir tarih bizleri bekliyordu. Akropolis zaten kelime anlamı olarak da şehrin yüksek yerinde bulunduğundan çıktığımız her basamakta manzaramızda netleşiyordu. Akropolis bizdeki hisar gibi düşünebilirsiniz. Şehrin yüksek bölgelerine yapılan hisarlara ve bu özel alana verilen isim. Birçok Akropolis olsa da en bilineni Atina'daki Akropolis olduğu için Akropolis denince direkt olarak akla burası geliyor. Hatta Atina Akropolis'indeki Parthenon yapısı doğrudan Akropolis olarak anılıyor. İlk olarak Cilalı Taş devrinde bu bölgeye insanlar yerleşmiş. Günümüzde ayakta kalan yapılarsa M.Ö. 5. yüzyıla ait. Tamamen mermerden inşa edilen Parthenon yapısı Atina demokrasisinin sembolü. Sütunlar dor düzeninde inşa edilmiş. Kısa bir bilgilendirmenin ardından konumuza dönecek olursak, binlerce yıl önce medeniyetlerin bu topraklarda nefes aldığını hissetmek tarihsiz bir duyguydu. Nihayet sütunlara yaklaştığımızda ilk olarak Aizanoy'daki sütunları hatırladım. Yapı neredeyse aynı yapıydı. Sadece Aizanoy'dakiler iyon sütunu iken bunlar dor düzenindeydi.
Belki de daha fazla farklılıklar vardır ama ben bu konuya çok fazla hakim değilim ve detaylı bir şekilde size farkları anlatamıyorum. Yani sadece oradaki sütun yapısındaki farklılığı gözlemleyebildim Aizona'ya göre. Evet, meşhur Atina Akropolis'inin ayakta kalan parçaları. Tabii inşaattan uzak bir video çekeceğiz dedik ama yine aslında içeride inşaata dair emareler var. Yine içeride bir tadilat çalışmaları var. Tabii bu arada Merve Hanım ve Sevim Hanım fotoğraf çalışmalarına da bir yandan devam ediyorlar. Burası oldukça kalabalık bir yer bu arada. Turistler buraya akın akın geliyor. Yani aslında çok benzer yapılar Türkiye'de de var. Gerçi Türkiye'de de çoğu yer kalabalık ama mesela Aizonoy Antik Kenti, evet yani bu yapıya göre daha küçük bir yapı olsa da yine de çok kıymetli bir yapımız ama ne yazık ki buradaki yoğunluğu hiçbir zaman ben Aizonoy'da görmedim. Bakalım burada neler varmış. Buradan şehir görünüyor. Zaten Akropolis genellikle şehirlerin tepelerine kurulan yapılar. Genellikle değil, hep şehirlerin tepelerine kurulan yapılar. Dolayısıyla da burada da Yunanistan'da da yine şehrin tepesinde bütün şehre hakim bir yapı. Akropolis'in şehrin her tarafından görülebilmesi için şehirde 17,5 metreden daha yüksek bina yapmak yasak. Yani çok özel istisnalar görüyoruz. Mesela ben şurada bir tane gördüm. Ve tabii şunlar da muhtemelen yine kamu binaları. Bunun haricindeki binalarda 17 metre, 17,5 metreden daha yüksek yapı yapmak mümkün değil. Tabii her tarafı tarih kokan İstanbul gibi veya Anadolu'nun diğer kentlerinde de benzer uygulamalar yapılabilir miydi? Bence kesinlikle yapılmalıydı ama şu an aslında çok geç kaldık bu tarz uygulamalar için. Büyük yapının yani Parthenon yapısının karşısında da daha küçük bir yapı vardı ve bu yapıda da sütunların işlemesi bir kadın heykeli oluşturuyordu. Hem heykel hem de kolon inşa edilmişti ve inanılmaz bir mermer işçiliği vardı, yani muazzamdı gerçekten. Tabii şunu unutmamak lazım, Akropolisler manevi anlamlar taşıdığı için buradaki yapılar çok uzun sürelerde ve döneminin en iyi heykeltıraşlarıyla, en iyi mimarlarıyla inşa edildiler. Manevi anlamları olması sebebiyle ekstra özen gösterilmeleri oldukça anlaşılır bir durum. Günümüzde ise konutlar seri bir şekilde barınma ihtiyacının çözüm olması için üretiliyor. Yani amaç aynı değil, bu nedenle de aslında kıyaslamamız çok anlamlı değil. Burada yine muazzam bir yapı var, yani böyle sütunları heykel şeklinde yapmışlar. Muazzam heykeller yani. Bu ne yapısı acaba ya? Şurada yazıyordur, bir okuyayım bunu. Büyük yapının tam karşısında kalıyor. Bu büyük yapının arkasında şu kadın figürlerinin olduğu yerin hemen arkasında, mesela şurada kadın figürleri var. Kadın heykelleri var. Bunların hemen arkasındaki bölümdeki sütunlar Aizonoy'daki gibi Aion sütunları ve başlık yapısı da aynı. Yani tabii mimarlar belki bunu çok daha iyi ayırt edebilir. Belki ben o kadar iyi ayırt edemiyor olabilirim şu an ama Aizonoy'daki yapıya çok benzettim burayı. Yani aynısı bizde de var. Şimdi burada size çok kısa bir şekilde Aizonoy Antik Kenti'nden bahsetmek istiyorum. Eminim ki pek çoğunuzun haberi yoktur. Kütahya, Çavdarhisar'da bulunan Aizonoy bu topraklarda hala ayakta olan son Zeus tapınağı. Bu nedenle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. İlgi odağı diyorum ama bize göre ilgi odağı. Atina'yı gördükten sonra buranın tanıtımını hiç yapamadığımızı bir kez daha fark ettim. Atina Akropolis'ine 2 günde gelen ziyaretçi sayısı Aizonoy'a bir yılda gelen toplam ziyaretçi sayısından fazla. Yani 2 günde gelen ziyaretçi sayısı 365 günde gelen ziyaretçi sayısından fazla ve tabii ki bu aslında büyük bir başarısızlık bana göre. Yani biz buranın tanıtımını yapamamışız. Bu konunun özeti bu. Bu esnada Özkan Bey sigara içerken görevliler tarafından tabiri caizse fırçalandı ve fotoğrafları çekildi. Çıkış esnasında 90 euroluk idari para cezası ödeyeceği söylendi. Özkan'ı en son gördüğümde o ceza yediği sigaranın izmaritini pet şişeye koymuş, elinde dolaştırıyordu. Bunu niye anlatıyorum? Ülkelerin tarihi yerlerine nasıl değer verdiklerini, nasıl koruduklarını görmeniz için anlatıyorum. Peki bizde durum nasıl? Bu konudaki yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümüne bekliyorum. Akropolis bölgesindeyken İngiliz bir çiftten
önümüzden çekilmesi için ricada bulunduk. Çünkü fotoğraf çekmek istiyoruz. Ama konu nasıl oraya geldiyse biraz da belki bizim dil konusundaki yetersizliğimiz yanlış anladılar ve Sevim Hanım'la birlikte fotoğraf çekilmeye başladılar. Ardından tabii süreci izah ettik ve bizim de fotoğrafımızı çektiler. Atina Akropolis'in oradaki dev Parthenon yapısında tadilat çalışmaları vardı. Sanırım bir süredir bu tadilat devam ediyormuş ve neredeyse her yapıda arkeologlar, yani biz arkeolog olduklarını düşünüyoruz onların, çalışma yapmaya devam ediyorlardı. Belki de ilerleyen yıllarda aydınlatacakları daha köklü bir tarihin araştırmalarını yapıyorlardır. Akropolis'ten sonra bugünkü bir diğer durağımız Yunanistan'ın Savaş Müzesi. Bakalım içeride bizi neler bekliyor ve video çekme konusunda izin verip vermeyeceklerini bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Savaş Müzesi'ne vardığımızda ilk olarak müzenin önünde bulunan eski bir askeri araçtan çevrilmiş küçük kafeteryada kahve içtik. Bu arada kahveler, ulaşım, alkol, yiyecek gibi şeyler oldukça ucuz Atina'da. Hatta oteller de ucuz. Tabii pahalıları var ama genel anlamda beklentimizden ucuz. Bizi üzen şey ise bunları banka komisyonu dahil neredeyse 24 lirayla çarparak ödüyor olmamız. Örneğin Türkiye'de asgari ücret 8.500 lira, Americano ise 40 lira. Yani Americano endeksine bakacak olursak bir kişi maaşıyla 212 adet Americano alabiliyor. Yunanistan'da ise asgari ücret 780 euro. Yani neredeyse Americano endeksi aynı. Ama Türk lirası kazanıp Yunanistan'da tatil yapan bizler için kesinlikle aynı değil. Bizim için oldukça pahalı bir hale geliyor. Çünkü Türkiye'deki bir asgari ücret yaklaşık 390 euro. Neyse konuya dönelim. Savaş Müzesi'nin giriş ücretleri kişi başı 6 euroydu. Savaş Müzesi birkaç katlı bir yapıydı. Bize önerilense en üst kattan başlamamız ve aşağı doğru inmemizdi. Nereli olduğumuzu genel olarak herkes soruyor. Türk olduğumuzu söylediğimizde hiçbir ırkçı yaklaşımla karşılaşmadık. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Hatta Türkçe kelime bilenler bunları söyleyerek yakınlık kurmaya çalıştılar bizle. Müzedeki vatandaş da bize Türklerle ilgili hangi katlarda ve hangi bölümlerde bir şeyler sergilendiğini kısaca özetledi. Ardından da en üst kata çıktık ve müze gezimize başladık. Evet, flash kullanmak dışında video çekmemize izin verdiler. Oldukça enteresan bir müze olduğunu zannediyorum. Girişteki beyefendi sanırım Türkçe konuşmamızdan bizim Türk olduğumuzu anladı. Ve nazik bir şekilde teşekkür etti. Bir süre İstanbul'da yaşadığını söyledi ve Türk bayraklarının, yani Birinci Dünya Savaşı sırasında ele geçirilen Türk bayraklarının olduğu bölümden bahsetti. Birazdan o bölüme de gideceğiz. O bölümün de yine videosunu çekeceğim. Sadece bir koridor. Burası epey büyük. 3 katlı bir yer. Şu ana kadar saydığım kadarıyla. Sürpriz yaşamazsak 3 katlı. Ve böyle bir kütüphane sessizliğinde gezilen bir yer. Şu anda bu nedenle ben de olabildiğince kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Bu bölüm çok ilgimi çekti. Burada kadırgaların dönem dönem yıllara göre yapım aşamalarını anlatmışlar. Yani kısa cümlelerle anlatmışlar. Çok uzun bir detayı yok. Ancak işte mesela diğer gemilerle çarpıştığı zaman şu tarz detaylarla diğer gemileri zedelemeye çalışmış bu gemiler, kadırgalar. Ve daha sonra bu hale gelmişler. Bu da milattan önce 300 yılına kadar, yanlış hatırlamıyorsam az önce okudum. Milattan önce kaçmış? Evet, milattan önce 300 yılına kadar bu gemiler kullanılmış. Bu kadırgalar kullanılmış milattan önce 700 ile 300 arasında. Daha sonra da bu hale gelmiş bunlar. Yani biraz daha geliştirilmiş. Buradaki detay daha da bir öncekine göre geliştirilmiş gördüğüm kadarıyla. Yani bir öncekinde biraz daha yani eğer Şahmerdan diye çevirmişler ama bahsettiği Şahmerdan buysa muhtemelen bu Şahmerdan'ı da yine bu detayda daha da geliştirmişler. Bu bölüm oldukça ilgimizi çekti. Ve son hali de buymuş. Burada da yine ateş oku atan makineler var. Ve bu da mancınık gibi bir şey. Yine burada da ateş yakıp böyle gönderiyorlarmış. Ve bu şekilde de düşmanlara zarar veriyorlarmış. Burada çok güzel 3 boyutlu bir çalışma var.
Lens aracılığıyla bunları çevire çevire ilerliyoruz. Aslında burada Yunanca yazılar var ama Google Lens kullandığımızda bunların hepsinin Türkçesini görebiliyoruz. Tabii biraz da Wikipedia'dan araştırdık. Nasıldı Sevim Hanım? Yunanlar için önemli bir savaş. Pers savaşlarıyla Yunanlar arasında geçiyor. Onların tarihinde büyük bir önem arz ediyor. Bayağı da uzun sürmüş değil mi? 200 yıldan fazla sürmüştür savaş. En sonunda Büyük İskender'in seferi sonunda bitmiştir. O zamana kadar 200 yıl kadar sürmüştür bu savaş. Bu Tarihlerin önemli bir yeri var. değil mi? Bu da tam milattan önce 480'deki bir sahneyi burada şey yapmaya çalışmışlar. Burada yazılanlarda yani şunlar Google Lens aracılığıyla çevirdiğimizde şöyle demiş. Yunanların deniz filoları Yunanların sağ kanadında sıralanmıştı diyor. Karşılarında İonya ve Karya şehirlerinin donanma birlikleri vardı. Neresi olabilir? İonya'yı savaşmasıyla başlıyor zaten. İonya'yı fethetmesiyle. Burası Büyük İskender'le alakalı bölüm. Her bölümde ayrı ayrı bölümleri var. Mesela burası işte Bizans'la alakalı bölüm olacak. Birazdan oraya gireceğiz. Burayı Sevim Hanım az önce Harika İskender diye çevirdi. Hem büyük hem harika. Evet, şimdi burada da yine hoşumuza giden bir detay olursa. Tasvirini gösterebiliriz. Ha, evet, aynen. Büyük ve harika. Büyük İskender bölümünde şöyle bir detay dikkatimizi çekti. Burada bir minyatür çalışmasına benzeyen bir şey var. Çeviride Kıpti çalışması diyor. Yani Mısır'dan hediye olarak gelmiş. Osmanlı'daki minyatür çalışmalarına çok benzettik biz. Bu nedenle bunun da detayını koymuş olalım. Burada da Büyük İskender'in ve hatta onun babası Kral II. Filip'in savaş düzeninden bahsediliyor. Bu mızraklarla geçilmez bir duvar oluşturmaya çalışıyorlarmış. Bu mızraklara Sarissa adı veriliyor ve 4 ile 7 metre arasında oluşuyor. Kılıçları kısa olduğu için yakın böyle göğüs göğüse savaş başlayana kadar kılıçlarını çıkarmamayı tercih ediyorlar. Bu savaş düzeni Büyük İskender öldükten sonra ve topraklar Helenistik krallar tarafından yönetildiği sürede de yine bu savaş düzeni kullanılıyor. Çok başarılı bir savaş düzeni olduğu söyleniyor. Şimdi Bizans bölümündeyiz. Bizans İmparatorluğu yani yıkıldıktan sonra verilen isimlerle Doğu Roma İmparatorluğu 1453'e kadar süren 1000 yıllık büyük bir imparatorluk aslında. Ve burada mesela kullanılan savaş aletleri var. İşte mancınıklar var. Şu ağırlık burada kullanılıyor ve şu taşlar kuşatma yapılacak olan kaleye doğru gönderiliyor. Onun dışında ok atan arbaletler var, yaylı arbaletler. Yani oka göre, normal ok atılan yaya göre çok daha gelişmiş bir makine. Şu çok zekice bir tasarım. Bu da tekerlekli zaten aşağıda ve kuşatma yapılacak kuleye doğru götürülüyor. Bunun içinde askerler var. Böylece askerler bu korunaklı yapı sayesinde oklardan ve diğer kuleden ya da işte kaleden gönderilen cisimlerden korunmuş oluyor ve kaleye vardıklarında şu kapağı açarak içeri giriyorlar. Kalenin içine giriyorlar. Tabii mesela bu cihazdan aynı anda 100 tane, 150 tane belki geldiğinde çok yıpratıcı ve karşı konulamaz olabilir. Oldukça geniş kapsamlı bir müze, yani gezmeye başladıkça fark ettik ve daha açıkçası 3. ya da 4. bölmedeyiz ve daha en üst kattayız. Daha bunun altında 2 kat daha müze devam ediyor. İstanbul'un surlarını anlatmışlar. Burada tabii 96 kuleli bir sur inşa edilmiş Kral Theodosis tarafından ama 447 İstanbul depreminde bunların 56'sı yıkılmış. Ve akabinde de tabii bunları hem restore etmeye çalışmışlar hem de set böyle duvarlar inşa edilmiş. Böylece daha büyük bir deprem olsa dahi bir şekilde düşmanın içeri girmesini engellemek istemişler. Tabii şu an günümüzde bazı kalıntılar ayakta olsa da tamam ayakta değil. Burası Birinci Dünya Savaşı ile Balkan Savaşı'nın olduğu bölüm. Ve burada en çok ilgimizi çeken yer burası oldu. Bunlar savaşta ele geçirilmiş ve burada müzede şu anda sergileniyorlar. Balkan Savaşı'nda ele geçirilmişler 1912-1913 yıllarında. Bakalım başka neler göreceğiz bizle ilgili. ...1917'den 1941'e kadar kullanılan makinalı tüfek Yunan ordusu tarafından kullanılmış. Bu uçak da İngiliz yapımı ve Yunan Hava Kuvvetleri tarafından hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de Küçük Asya işgali diyeyim. Yani Anadolu topraklarını işgal ettikleri süre zarfında kullanılan bir uçak. Ve nazar boncuğu olan bir uçak. Kanatlarında nazar boncuğu var. Yani muhtemelen nazar boncuğu değildir ama şu an nazar boncuğu gibi görünüyor.
Yine bizim açımızdan Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan, Yunanistan ordusu tarafından kullanılan bir savaş gemisi. Onların tabiriyle Küçük Asya kampında bu savaş gemisi kullanılmış. Burada yine çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Burada Yunan askerlerine ait domino taşları var. Elle yapılmış. Yunan askerleri bizim açımızdan Kurtuluş Savaşı'nın Batı cephesi dediğimiz işgal sürecinde bunlarla vakit geçiriyorlarmış. Burada da General Papulos'a ait bir Türk topuna ankraj edilmiş bir telefon var. Bununla da General Papulos iletişim kuruyormuş. Yine burada makinalı tüfekler ve diğer Yunanların tarafından bakacak olursak Küçük Asya'nın işgali sırasında, Küçük Asya kampı sırasında kullanılan ürünler var, teçhizatlar var. Yine burada kullanılan uçaklar. Bu Fransızmış bu arada. Genelde İngiliz kullanıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda da kullanılmış diğerleri gibi tıpkı. Burada yine Türk askerlerinden ele geçirilen ürünler var. Yani aşağıdaki şuradaki açıklaması var. Açıklamada şey yazıyor. Düzensiz ordudan ele geçirilen kıyafetler yazıyor. Böyle bir bilgi verilmiş. Orada diğer iki arkadaşımız ayrıldı müzeden. Onlar turu bitirmişler. Biz daha ilk kat, yani ilk girdiğimiz kattayız. Daha önümüzde 2 kat daha var. Biz epey detaylı okuyoruz hepsini. Dolayısıyla yani açıkçası aynen bugün buradayız, öyle görünüyor. Ki ben bu müzeyi çok sevdim, yani çok detaylı ve çok bilgilendirici olmuş. Tabii bizim de çok güzel müzelerimiz var. Bu şey mi? Birinci Dünya Savaşı mı? Küçük Asya kampı mı? Küçük Asya kampı. Tamam. Yani şu an... Burada bütün kadın, çoluk, çocuk hepsinin mücadelesinden bahsediyor. Özellikle kadınlar ön planda vurgulamışlar. Evet. Bir başka yerde daha karşılaşmıştık. Kadınların Mısırlılara karşı mı? Neydi o? Evet, Mısırlara karşıydı galiba. Değil mi? Neydi o aletin adı? Hançer miydi? Hançer gibi bir şeyle kadınları yine ön plana çıkaran bir Burada da temaları baştan vardı. sona kadar kadınların mücadelesini anlatıyor. Yani aslında bizdeki Kurtuluş Savaşı'na yansıtanların aynısı. Onlarda da var. Yani zaten aslında mesela bir karakteri gördüğümüzde bu Türktür kesin diyoruz. Bakıyoruz Yunan çıkıyor. Yani aslında çok yakın iki millet. Kesinlikle. Bu müzeyi gezerken bunu düşündük. Kurtuluş Savaşı'nda kadının rolü neyse aynı burada da ondan bahsetmiş zaten. Evet. Yani aslında Ön planda ve savaşçı kimliği. hem kültürel olarak hem şey olarak çok aslında yakın iki millet. Bu gezimiz süresince hep bunu düşündük ve buna karar verdik. Yani bütün yiyeceklerimize kadar her şeyimiz aslında ortak. Hiç aç kalmadık bu nedenle, değil mi? Hiç. Yani aç kalıyorsak Euro'nun 20... Baklava ki. Aynen, ünlü yiyecekleri O söylüyoruz. yüzden fazlasıyla biz daha farklısını arıyoruz. Ama yok, çok benzer. Yani aç kalıyorsak Euro'nun 21.60 olmasından kaynaklanıyordur. Kesinlikle yemeklerin lezzetsizliğinden değil. Evet, bu taraf neyin tarafı? Okumadık bunu. Burası İtalya, Yunanistan. Ha, bu 1940'lar değil mi? Aynen öyle. 41-42. Evet doğrudur. 40-41-42. Evet. İtalya'yla. Burası İtalya ile yapılan savaşın gösterildiği bölüm. Şöyle kısaca videosunu alayım, ardından ben detaylı okumaya başlayacağım. İtalyanlarla yapılan savaşın ardından bir de Almanların bu bölgede bir Girit adasına işgali olmuş. Yani bir havadan birlik indirmişler. Ancak aslında operasyon başarılı olsa da kayıpların çok fazla olması nedeniyle Almanlar yeniden bir birlik indirmemişler. Burada da çok güzel bir şekilde onu 3 boyutlu hale getirmişler. Burada uçağın bomba atışına kadar bütün detaylar mevcut. Şu an kamerada çok güzel görünüyor mu bilmiyorum ama burada da yine bütün düzeni ifade etmeye çalışmışlar bu 3 boyutlu çalışmada. Girit Muharebesi dünya tarihindeki en büyük hava indirme operasyonu olarak nitelenmektedir. Taktik açıdan öğretiliyormuş. Vay be. Çok da örneği yok demek ki. Evet, Olarak aynen. tarihe geçmiş. Aynen. Şu tarafta da yine güzel bir 3 boyutlu
Burası da çıkış katı, en alt kat. Burada sadece resimler var ve resimleri çizen kişilerin işte kaç yılında çizdiyse imzası vesaire var. Zaten yeni resimler, çok eski resimler değil. Genelde 2020 yılında, herhalde pandemi zamanında epey bir canı sıkıldı vatandaşın. Burada şu mesela resimler dikkatimizi çekti. Burada vatandaş, burada anlatılan konsept yani Türklere teslim olmamak için vatandaşın kendini öldürdüğü yönünde. Burada da işte Türklerin esir alması ve kadını ve çocuğu işte katletmesine dair bir anlam taşıyor. Yine burada işte direnen kadınlar Türklere. Burada işte farklı tasvirler var. Bu kat zaten tamamen Türklere ayrılmış bir kat. Her yerde Türk bayraklarını görebiliyoruz. Yani onlar Türkleri işte kadınlara zulmettiler, çocuklara zulmettiler diye anlatıyor kendi nesillerine. Bizde de biliyorsunuz işte Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlar Türk kadınlarına tecavüz etti, işte çocukları öldürdüler diye anlatıyoruz. Yani aslında savaşın hiçbir kazananı olmuyor hiçbir zaman, ne yazık ki. Tabii bunlarda İngilizce yazı eklenmediği için biz bunların tam olarak neyden bahsettiğini de aslında anlayamıyoruz. Google Lens kullanarak Yunanca kelimeleri çevirmeye çalışıyoruz sadece ama başarılı olamadık burada. Yani İngilizce yazılarda daha iyi çevirilerimiz vardı. Burada da Kore Savaşı'nda Yunanların gayretini temsil eden bir bölüm var. Bu da zannediyorum ki Kore'nin kendilerine olan uzaklığını simgelemişler. 8500 kilometre uzakta Yunan askerlerini gönderdik demişler. Müzenin açık alanında da böyle Yunanistan ordusuna ait bir takım envanterler paylaşılmış, sergilenmiş. Örneğin bu Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter. Muhtemelen eski tip helikopterlerden biri. Muhtemelen demeyeyim, eski tip, kesinlikle eski tip helikopterlerden biri. Orada yine bataryalar var, bir şeyler var. Yukarıda bir planör var. Yine orada da bomba başlıkları var, bir şeyler var. Burada da yine Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar var. Bu F-86'ymış, Amerikan uçağı. Fu-404 yazıyor burada da. Hangisi acaba? Yani burada F-86 yazıyor ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Burada da yine Amerikan T-6 uçağı varmış. Yani isimlerini aslında çok söylememe gerek yok çünkü hiçbir anlam ifade etmiyor şu an benim için. Yine burada da farklı bir uçak tipi. Oldukça güzel bir müze, yani ben çok beğendim. Müzeye girdiğimizde Özkan ve Merve kültürel geziye adapte olamadıkları için erkenden çıktılar. Sevim Hanım'la ben 4-5 saatimizi müzede geçirdikten sonra müzeden çıktık ve Sintigma Meydanı'na doğru yürümeye başladık. Sintigma Meydanı'na vardıktan sonra etrafı gezdik. Ermolov Caddesi'nin epey meşhur olduğunu biliyorduk. Bu caddeyi gezdik. Sokakta Hindistan cevizi satan bir satıcıdan Hindistan cevizi satın aldık. Dilim halinde satılıyordu. Oldukça serinleticiydi açıkçası. Ardından da Holy University Church adlı kiliseyi gezdik. İlk defa kiliseye giriyordum bu arada ben ve kubbe tavanlarda dair resimlerin, işlemelerin olması, her detayın düşünülmesi açıkçası hoşuma gitti. Bu açıdan bizim büyük camilerimize benzeyen bir durum. Görsel olarak beni tatmin eden bir görüntüye sahip yani. Kiliseden çıktıktan sonra açlığımız iyice kendini belli etmeye başlamıştı ve yiyecek bir yer bulmaya karar verdik. Caddede yürürken Türkçe kelimeler duyduk. Kafamızı çevirdiğimizde Türkçe konuşan bir grup gördük. Hemen yanlarına gittik ve tavsiyelerini aldık.
Bulunduğumuz bölgenin İstanbul'un Nişantaşı ile aslında hemen hemen benzer olduklarını söylediler. Gerçekten de öyleydi. Tabii bir takım tavsiyelerde bulundular bize yemeklerle alakalı. Caddeyi bitirdikten sonra onların da önerisi doğrultusunda bir arka sokağa geçtik ve The Grecos Project adlı güzel bir restorana oturduk. Yöresel lezzetleri denemek istiyorduk ve burası güzel bir yere benziyordu. İlk olarak souvlaki siparişi verdik. Açıkçası bu çok meşhur yiyeceğin çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek istiyorum. Bence bizim kültürümüzdeki yiyecekler souvlakiyi cebinden çıkarır. Hatta seri üretime bağlamış olan Donaslar, öncü dönerler dahi bu souvlakiyi cebinden çıkarır. Yani buradan onlara seslenmek istiyorum. Yunanistan'da bir planınız varsa gerçekten müthiş güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Çünkü gerçekten souvlakileri berbat. Ben hiç beğenmedim. Ancak musakka konusunda ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Souvlaki ile doymadığımız için musakka ve spagetti siparişi verdik ilave olarak. Ve musakka hayatımda yediğim türden bir musakka değildi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Musakka konusunda gerçekten başka bir noktadalar. İnanılmaz lezzetli bir hale getirmişler. Beşamel sosla renklendirmişler olayı. Yemek işlerinden çok anlamam. Ben genelde tüketici tarafıyım ama Türkiye'de hiç böyle musakka yememiştim. Yunan halkı bu arada oldukça sıcak bir halk. Biz kendi aramızda konuşurken, musakkayı değerlendirirken duydukları kelimelerden Türk olduğumuzu anlıyorlar ve bizimle iletişime geçmeye çalışıyorlar. Bu durum neredeyse her mekanda karşımıza çıktı. Her mekanda yaşandı. The Grecos Project mekanında da, işletmesinde de Türk olduğumuzu anladıklarında yine çok sıcak bir şekilde iletişim kurdular. Önce tatlı ikram ettiler, sonra uzo ikram ettiler. Yani bu misafirperverliği artık Türkiye'de dahi göremiyoruz çoğu zaman. Bu işletmedeki Isaac, buradan tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde bizimle ilgilendi ve inanılmaz sıcakkanlıydı. Çok güzel bir mekandayız. Evet, gerçekten. Çok beğendim mekanı. Bu mekana güzel bayıldık. ikramlar getirdiler, helva getirdiler, Evet, üzüm şöyle bir getirdiler. mekan. Grecos Project diye bir şey galiba. Çok hoşgörülü insanlar var. Adı bu değil mi? Evet, duvarlarda da öyle. Grecos Project. Yani efsaneydi. Çok güzel ikramlarda bulundular. Helva getirdiler. Bize geleneksel biralarını tattırdılar. Evet. Geleneksel biralarını tattık. Geleneksel musakka diye bir Evet, musakka bu arada Türkiye'dekinden çok farklı kesinlikle. Bu bizi de tabii şaşırttı. mekan da çok beğendim, çok ilgilendim. Çok ilgililerdi değil mi? Evet, hoşgörülü. Muazzam. Helva ile uzo ikramları vardı bize. Evet. Ve hani Yunanistan'la ilgili şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar hemen hemen girdiğimiz bütün mekanlarda Türk olduğumuzu biliyorlardı ve hiçbir ırkçılıkla karşılaşmadık değil mi şu ana kadar? Ve hatta herkes çok güler yüzlüydü. İkramlar bir şeyler. Özellikle kültürlerimizin benzediğinin hepsi farkında ve çok ilgileniyorlar. Evet, kesinlikle. Yani aslında aynı yörede yetişmiş iki toplum ve şu an bir araya geldiğinde bir sıcaklık ve samimiyet hissediliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Sabah erkenden uyandık. Uber ile limana geçtik ve Mikonos adasına doğru yola çıktık. Mikonos deyince çok kızıyor Yunanlar. Mikonos'muş doğrusu. Dolayısıyla Mikonos diyeceğim video boyunca. Yanlış söylediğim yerler olursa affedin. Ve Mikonos demeye gayret gösterin eğer Yunanistan'a gidecekseniz. Vapurlarla ulaşım sağladığımız bu süreçte kişi başı 38 euro bedel ödedik. Ama vapurlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. O kadar lüks bir vapur sistemi var ki orada. Yani burada 12 saat bile yolculuk sürse yine keyifli bir şekilde yolculuğu sürdürebilirsiniz. Dolayısıyla hem lüks bir yolculuk oldu hem de rahat koltuklarda seyahat etme şansımız oldu. Tabii kalabalık olmamasının da bunda epey bir etkisi var. Bunu reddedemem. Yani kalabalık bir zamanda binseydik zannediyorum ki bu kadar konforlu bir yolculuk olmayacaktı. Bu arada yolculuk tam 4,5 saat sürdü. Bir vapura bindik şimdi. Şimdi montunu çıkar, dışarı düşme. Ve fiyatları da çok ekonomik yani buradaki kafeteryanın fiyatları. Kafeteryası hemen şurada. Fiyatları gayet ekonomik ve açıkçası vapuru da çok beğendik. Çok konforlu. Şu anda Mikonos'a doğru ilerliyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat kadar sürecek. Neredeyse bir yarım saatini atlattık diyebiliriz. Vapurumuz böyle bir vapur. Çok kaliteli. Yani gerek şu koltuk yapısı, gerek kafeteryasıyla gerçekten çok beğendim. Ve burada ekibimizin şimdi diğer üyelerini göreceğiz. Özkan Bey'in özellikle bu anını YouTube'a koymak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Keyfine düşkün. Merve Hanım, nasıl hissediyoruz? Çok iyi, harika. Aslan midem bulanmıyor. Çok mutluyum. Çok konforlu. Camlar
konforlu ama. Nasıl? Hocam daha konforlu. Kesinlikle. Ona hiç şüphe yok. Ayaklarına bak ya. Allah'ım yarabbim. Keyif adamı resmen. Mikonos'a vardığımızda rezervasyon yaptığımız otelin bizi karşılayacağını ve otele kadar götüreceğini zannediyorduk ama bizi bekleyen kimse yoktu. Yani normalde bize söylenen işte elinde kağıtla birlikte bizi bekleyen bir otel personelinin olacağı yönündeydi ama kimse bizi beklemiyordu. Sonra bu Petinos Otel'de biz kalacaktık ve Petinos Otel'le iletişim kurduk. Sonrasında gelip bizi aldılar. Böylelikle otele ulaşım sağladık. Evet, nihayet. Ceylan. Aslan, kaplan, Ceylan. sırtlan. Çocukların isimlerini hayvanlar aleminde oluşturacaklar. Üçüncü isim Osman. Hepsi erkek. Sırtlan güzel isim değil mi? Osman ağlıyor. Güzel değil. Bence çok güzel. Kimsede olmayan en güzeldir. Sırtlan mı? Evet. Mükemmel. Bence çok güzel. Aslan, kaplan, sırtlan. Ceylan. He? Ceylan. Kız hiç mi istemiyorlar aşkım? Yani Olursa hani, ceylan koyarız. Olmazsa gaz. yani hayallerde bile yok yani. Bari erkeğe Ceylan koy da Merve senin de gönlün olsun ya. Gerçekten ya. Oturamadım, bokon büyük. Otelden bahsetmek istiyorum. Otel oldukça geniş bir alana yayılmış, birkaç parçadan oluşuyordu. Biz ana binada değildik, müstakil evlerin olduğu bölümden yer ayırtmıştık. Daha doğrusu en ucuzu oydu ve bu nedenle de böyle bir seçim yapmıştık. Malum her şey banka komisyonu dahil 24 katı falan. 95 euroya konakladığımız bu oda için ekstra olarak 3 euroda konaklama vergisi ödüyorduk. Otelde her yer bembeyazdı. Oldukça güzel bir otel. Zaten Mikonos'ta her yer bembeyaz. Tıpkı bizim yazlık bölgelerimizdeki gibi. Ancak burada bizim tatil bölgelerimizden farklı bir durum vardı. Ve bunun ne olduğunu öğrenmemiz ancak tatilimizin son gününü buldu. Bunu videoda ilerleyen bölümlerde birazdan detaylandıracağım. Evet, Mikonos'ta kaldığımız yer böyle bir yer. Böyle tek katlı evler var ve her biri böyle müstakil gibi. Yan yana bu şekilde evler var. Bunun karşısında dağ var ve diğer villalar var. Onların ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ancak her tarafın böyle bembeyaz olması açıkçası çok hoşumuza gitti. Otele eşyalarımızı yerleştirdikten sonra giyinip hızlıca denize doğru ilerledik. Hava gerçekten çok soğuktu ve rüzgarlıydı. Suyun sıcaklığı ise yaklaşık 4-5 dereceydi. Yine de denize girmeye karar verdik ve girdik. Hiç bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum ve gerçekten çok soğuktu. Ardından da hızlı bir şekilde otele geri döndük. Daha sonrasında da aynı gün yine souvlaki yedik ve ben yine beğenmedim. Gerçekten çok kötü. Evet, bu da souvlaki dedikleri buranın tavuk döneri. İçinde patates kızartması var. İşte sosu var vesairesi var. Cacık bir sos da var bunda. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Porsiyon olarak da bu şekilde yenebiliyor. Şu anda ufak bir işletmedeyiz. Ve oldukça da şirin bir işletme. Bakalım lezzeti nasıl? Otele geri dönecek olursak, otelde sadece kahvaltı fiyata dahildi. Öğlen ve akşam yemeklerini dışarıda yiyecektik. Bu nedenle hemen buradaki yerel yönetimlerin idaresinde olan belediye otobüslerine bindik ve Mikonos merkeze doğru yola çıktık. Bilet ücretleri kişi başı 1.80 euroydu. Birkaç dakika sonra fabrika otobüs durağına vardık. Bu bölgeye fabrika diyorlardı. Yani olayın olduğu bölge, yani merkez bölgesine fabrika diyorlardı. Ardından da beyaz evlerin arasındaki bu dar sokakları keşfetmeye başladık. Mikonos'ta sezon yaklaşık bizim orada bulunma tarihimizden 10 gün sonra başlayacaktı. Yani biz henüz sezonda olmadığımız için ada tıklım tıklım kalabalık değildi. Ama yine de yer yer kalabalık bölümleri vardı. Mikonos'ta epey bir keşif yaptıktan sonra güzel bir waffle tatmak istedik ve şirin bir dükkana oturduk. Bu gezimizde neredeyse tüm denemelerimize hedefi tam ortadan, tam 12'den vurduğumuzu söyleyebilirim. Waffle denememiz de öyle oldu. Çünkü inanılmaz lezzetli bir waffle yedik. Waffle konusunda bilir kişi değilim. Ancak Türkiye'de yediğim waffle'larda genellikle daha kalın bir hamur oluyorken buradaki waffle'da incecik bir hamur katmanı vardı. Yani gerçekten waffle'ını çok beğendim. Eğer Türkiye'de böyle ince hamurlu güzel bir waffle yapan yer biliyorsanız ve önermek istiyorsanız yine aşağıdaki yorum bölümlerinden bu konudaki yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. Çünkü gerçekten tadı damağımda kaldı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mikonos'un dar ve beyaz sokaklarını epey bir fotoğraf çekildikten sonra yeniden otobüse bindik ve otelimize doğru bölgeye gittik. Evet, bu da otelimizin ana binası. Biz biraz daha yukarıda olan apartman daireleri bölümündeyiz. Biz fakiriz. Özkan Bey'in deyimiyle biz fakir bölümündeyiz şu anda. Aslında otelin yapılanması gerçekten güzel. Şu üstteki yapılar hala ne bilmiyorum ama otelin buradaki yapısı gayet hoş. Şu anda Mikonos'tayız ve Mikonos'un sokaklarında geziyoruz.
Burası Mykonos'un Town bölümü. İşte otobüsle geldik buraya ve fabrika diye bir yerde indik. Burası Nikos Taverna. Mykonos'taki en ünlü yerlerden biri. Şu an tok olduğumuz için burada yemeyeceğiz ama yarın için muhtemelen burada bir şeyler atıştırmayı planlıyoruz. Evet, dik dur biraz da. Çok güzel, harika. Tamam, poz değiştir. Şu an fotoğraf çektiğimi düşünüyor aslında videoda. Sahil kenarında bu bölgeyi dolaştık. Sonra da başka bir otele ait bir restoranda pizza yedik ve günü noktaladık. Bu arada pizza konusunda şunu söylemek istiyorum. Özkan Bey ve Merve Hanım yurt dışı tatili konusunda epey tecrübeliler. Sanıyorum ki bu yıl onların 10. ülkesi. Türk lirası çok değer kaybettiği için, çok değersiz bir hale geldiği için ve olağanüstü pahalı restoranlara girme şansımız olmadığı için kendi aralarında restoranların pahalı olup olmadığını anladıkları bir margarita endeksi geliştirmişler. Yani mesela diyorlar ki buranın margaritası 14 euro, burası pahalı, yan dükkanda 13 euro. Oradaki diğer ürünler de daha ucuzdur. Çünkü tüm ürünleri böyle kıyaslama şansımız olmuyor. Ve diyorlar ki işte Almanya'da bu 8 euroydu, işte şurada şu kadar euroydu. Neyse, sonuç olarak Mykonos'un diğer tüm gittikleri şehirlerden pahalı olduğuna kanaat getirdiler. Yani Mykonos gerçekten pahalı bir bölge. Ancak yine de margarita endeksine göre diğerlerinden daha ekonomik restoranları seçerken bu endeksleri bizim işimize yaradı. Bu defa rotamızda yel değirmenlerinin olduğu bölge vardı. Hızlıca oraya doğru geçtik. Türkiye'de böyle bir yer olsaydı hemen önünde Don Quixote adında bir kafe olurdu ya da bir bar olurdu bilmiyorum. Ama turistlerin ilgisini çekecek bir şekilde dekore edilirdi ve bu ortam kesinlikle ticari olarak değerlendirilirdi. Ama burada öyle bir kafe veya işletme göremedim. Bence büyük eksiklik. Evet, şu anda çok rüzgarlı bir hava. Yani bu adalara geldiğimizden beri, Mykonos'a geldiğimizden beri 2 gündür de inanılmaz rüzgar var. Hava kapalı ve biz de açıkçası üşüyoruz birazcık. Ama yine de buna rağmen denize girdik. Ve açıkçası üşüdüğümüz için de çok hızlı bir şekilde çıktık. Şurası hep o Instagram fenomenlerinin paylaştığı Little Venice bölümü. İşte böyle biraz denizin üzerinde olması sebebiyle bu şekilde ilgi çekiyor bu bölüm. Burada da meşhur rüzgar gülleri var. Yani eğer burada Don Quixote adında bir kafe, bar ya da benzeri bir şey yoksa eğer bu tarafa geçemezsin zor. Don Quixote adında bir mekan yoksa eğer gerçekten Özkan Bey şu anda beni sabote ediyor. Don Quixote adında bir mekan yoksa eğer gerçekten üzülürüm demiştim buraya gelirken ve yok ne yazık ki. Şurada sanırım traditional ürünlerin satıldığı bir mekan var. Burası oldukça kalabalık. Turistler sürekli olarak buraya geliyor, fotoğraflar çekiniyor. Ve şimdi de şu bölgede de, yani dün aslında arka sokaktan gelmiştik. O yüzden şu manzarayı dün görememiştik. Şu bölgede, arka bölgede işte kafeler var, barlar var, bir şeyler var. Çok güzel bir hatta wafflecı bulduk dün. Birazdan yeniden o taraflara doğru geçeceğiz. Evet, dün bahsettiğim Nikos Taverna'dayız şu anda. Ve az önce oldukça komik bir sahne yaşadık. Özkan Bey şimdi burada masada ekmeği görünce tereyağı var mı sorar mısın dedi. Ben de he wants butter deyince adam Türk müsünüz diye cevap verdi. Tabii. Bir de evet o var doğru. Bir de vatandaş sürekli olarak menüde barbunyayı önerince biz tabii barbunya yemeğinden bahsediyor sandık. Barbun balığından bahsediyormuş. En sonunda
Sevim Hanım sorup teyit alınca no fasulye diye cevap verdi. Az buçuk da Türkçe biliyor galiba vatandaş ya da belki benzer kelimelerimiz var. Ama oldukça güzel bir mekan ve ilgi alaka muazzam. Gerçekten burayı çok sevdik. Şimdilik bakalım yemekleri nasıl olacak. Özkan Bey muradına erdi. Şu anda tereyağına kavuşmuş durumda. Afiyet olsun paşa. Şu zeytinyağı yapacağım. Şu anda oldukça iyi görünüyor. Bakalım ana yemeklerimize gelecek birazdan. Orada karnımızı doyurduktan sonra Mykonos'un gece hayatını görmeye gelmişti sıra. Barları ve gece kulüplerini tek tek gezdik. Hepsi denize sıfır. Oldukça eğlenceli mekanlardı ve kalabalıklardı. Tabii biz yaşlılar için o sesler pek kafa götürülesi sesler değildi ve sakin bir işletmede oturmayı ve muhabbet etmeyi tercih ettik. Son otobüs saatini kaçırdığımız için, yani otele dönüş için son otobüs saatini kaçırdığımız için o gece taksiyle otele dönmek zorunda kaldık. Biraz Yunanistan'daki inşaat kültürüyle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii Yunanistan'da bulunduğumuz süreçte çok fazla inşaat olmaması sebebiyle ya da bizim bulunduğumuz bölgede en azından çok fazla inşaat olmaması sebebiyle dilediğim gibi yakından inceleme fırsatı bulamadım. Ancak toplu taşımayla veya taksiyle seyahat ederken uzaktan görebildiğim yapılar vardı. Tıpkı bizdeki gibi kolonu kirişli sistemlerle inşa ediliyorlardı. Ancak Mykonos'la ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim. Mykonos zaten bembeyaz. Videolarımdan da görüyorsunuzdur. Ve her şey bembeyaz. Mesela buradaki harpuşta da bembeyaz, duvar da bembeyaz. Evler zaten bembeyaz ve burada özellikle bu ovallik oldukça tatlı bir şekilde. Hello. Buradaki ovallik tatlı bir şekilde ilerliyor. Ve gördüğünüz gibi bütün yapılarda yani köşeli bir yapı yok. Her tarafta bir pah, yani pah da demeyeyim tam olarak aslında ama bir yumuşak bir geçiş var. Köşeler yumuşatılmış durumda yani. Doğru kelimeyi şu an söyleyemedim. Doğru kelime şu an dilime gelmedi ama yani bütün binaların bütün köşeleri yumuşatılmış bir şekilde, bu şekilde oval. Yani hatta buradaki farklı renkte bir yapı var ve burada da yine aynı durum söz konusu. Yani köşeli bir yapı, dik bir yapı yok. Genelde bizdeki yapılar o şekildedir. Aynı şekilde pencerelerin etraflarındaki merkezler de yine yumuşatılmış bir şekilde inşa ediliyor. Tabii biz burada gezerken en çok şu dikkatimizi çekti. Evet, şehir bembeyaz ama ya bu beyazlığın kirleniyor olması lazım. Çünkü burada belki yüz binlerce turist geliyor bir sezonda ve dolayısıyla da bunların kirlenmesi çok doğal. Yani nasıl kirlenmiyor, nasıl bu kadar düzgün bir şekilde bunlar kalıyor diye düşündük. Tabii bir yandan da şeyi de araştırdık. Yani kullandıkları malzeme nedir? Hani kirlenmemesini sağlayan şey nedir diye. Az önce Hello diye seslendiğim bölümde vatandaşla konuştuk. Hatta o yüzden zaten selam verdi tekrardan. Ve onu aslında biz boya yaparken yakaladık ve bizi sorduk tabii ki, yani merak ettik. Ve o da şunu söyledi. Burada her yıl bir kez boyanırmış. Yani herkes kendi yapısını beyaza bir kez boyarmış ve akrilik boya kullanıyorlarmış burada. Ve bu şekilde yani her yıl aslında bunu tazeleyerek bu canlı görünümü, bu temiz ve kirlenmemiş yani ilk günkü görüntüsünü ancak bu şekilde sağlayabiliyorlar. Yani aslında çok özenmiştim ama tabii Türkiye'de biz bunu herhalde yazlık bölgeler hariç her yıl böyle yeniden boyayacak bir kültüre oturtamayız. Özellikle yüksek katlı yapılarda bunu zaten hiç yapamayız. Belki işte müstakil evlerde, villalarda vesaire bu mümkün olabilir. Genel olarak yapıda da şu uyum benim çok hoşuma gitti. Yani burada yapı beyaz ve işte burada panjurlar, pencereler, kapılar vesaire böyle açık mavi tonlarında. Genellikle hatta bazı yerlerde açık gri tonları var değil mi? Evet, lacivert. Evet, lacivert. Yani aslında böyle bizdeki gibi tam zıt kontrastlar değil de
Mesela bizde nasıldır bu olay genellikle? Beyaz bir yapı varsa antresite hemen yapıştırırlar, koyu antresite. Bizim otelimiz şuradan yukarı çıkınca oralarda. Şimdi oradan buraya kadar yürüdük. Biraz gezintiye çıktık. Bakalım ne var ne yok diye. Ve gerçekten güzel bir manzara. Denizin eşliğinde bizi kucaklıyor. Şimdi hedefimiz şuraya kadar gitmek. Bakalım oradan manzara nasıl olacak. Orada denizin tonları şu anda kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. İnanılmaz rüzgar var gerçi şu an ama denizin inanılmaz hoş bir tonu var. Renk tonu var. Şöyle gördüğünüz gibi mavinin bütün tonları var şu anda. Tabii umarım kamerada yine bu şekilde görünüyordur. Haydi devam edelim yola. Bugün rotamızı Sevim Hanım oluşturuyor. Sevim Hanım bu tarafa gidelim dedi. Ve takıldık peşine gidiyoruz bakalım ama. Pişman olmaz mıyız? Evet, gerçekten güzel bir görüntü. Bu arada burası inanılmaz rüzgarlı olduğu için yine benim sinüzit ağrılarım bugün itibariyle başladı. Umarım uzun sürmez. Evet, şu anda büyük ölçüde o kayalıklara vardık ama inanılmaz bir rüzgar var. İkimiz de mutsuzuz. Bunu hayal etmemiştim. Şu anda tavus kuşu gördük. Arkadan bir tane daha geliyor. Buraya girmeyi çok istemiştik ama hem şurada bir tabela var. Şu anda kamerada görünüyor mu bilmiyorum. No entry yazıyor. Hem de şurada gördük. Ayrıca da diğer turistler buradan girmekten geri duruyorlardı. Dolayısıyla biz de giremedik. Aslında şuradan tamamen zirveye çıkmayı çok istemiştik ama sanırım burada yolumuz tıkanıyor. Bir de şu sağdan deneyeceğiz. Bakalım orada bir şeyler bulursak belki ilerleyebiliriz. Bu arada şu anda manzaramız şu şekilde. Az önce şurada 3 tane hanımefendi vardı. Onlar yolda devam edemeyeceğimizi söyledi. Çünkü henüz açılmadıklarını söyledi. 10 gün sonra açılacaklarmış. Ama burada nasıl bir işletme olur gerçekten bilmiyorum. İnanılmaz rüzgar çünkü. Ve zannediyorum Scorpio dedikleri bölüm burası. Yani TripAdvisor'da gördüm, yorumlarını okudum. Onlar da hep çok rüzgarlı olduğundan bahsetmiş. Ancak genel itibariyle iyi yorum yazmışlar. Burada kaktüs çiçekleri var. Buradan şimdi geriye doğru döneceğiz artık. Buradaki rotamız sona erdi. Daha sonra geri döndük ve ekip halinde souvlaki yiyip otelimize geçtik. Bu arada hepimiz az buçuk Yunanca kelimeler öğrenmeye başlamıştık. Yani bu bölüm biraz riskli bir bölüm, yani videoda yayınlayıp yayınlamama konusunda çok kararsız kaldım ama sanırım yayınlayacağım. Bu bölümle ilgili yabancı dil çalışmalarımızı ve özellikle Özkan Bey'in yabancı dil öğrenme aşamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevim Hanım, Yunanca bir kelime söyler misiniz? Kalinihta. Şu ana uygun olsun. Kalinihta ne demek? İyi geceler. Peki. Merve Hanım, Yunanca bir kelime. Kalimera. Kalimera nedir? Günaydın. Günaydın. Tamam, ben de bir kelime söyleyeyim. Neydi ya? Ne kadar şey Esfaristo muydu? Ha? Ne? Tikaniş. Nasılsın demek? Özkan Bey, Evet. bir kelime söyler misiniz Yunanca? Taşaki. Ne demek? Ne demek? Küllük. Yani şu. Özkan Bey bu kelimeyi çok sevdi, o yüzden gittiğimiz her mekanda Taşaki deyip duruyor. Merhaba demeden taşaki diye mekana giriyor.
karşılanıyordu ama. 7 Mayıs günü bu otelden ayrılıp Atina'ya dönme günümüzdü. Çünkü 8 Mayıs'ta uçağımız vardı. Atina için otel rezervasyonlarımızı oluşturduk ve yine vapurla yolculuğumuza başladık. Özkan, kül tablası iste ya. Adama bulayım da. Sorry. Bak Turkish. Ben yine gülme. Gülme, rezil etme beni, gülme, Allah kahretsin. Thank you. Bu arada kadın da gülüyor. Biz de beraber o da gülüyor. Rezil ettin beni. Evet, nihayet görebildiğim ilk inşaat. İnşaat devam ediyor mu, ne durumda hiçbir fikrim yok ama klasik Türkiye'deki yapılar gibi bir yapı. Ancak şu dikkatimi çekti, özellikle köşelerdeki taşıyıcı elemanlar perde olmasa bile oldukça büyük ebatlı yapılar. Ve kirişlerin genişlikleri Türkiye'deki klasik yapılaşmalardan, klasik tasarımlardan daha geniş gibi duruyor. Ve yani genel anlamda taşıyıcı sistem boyutları Türkiye'dekilere yakın. Tabii bu inşaat devam ediyor mu yoksa bu şekilde kaldı mı, bırakıldı mı, bunu da anlamadım açıkçası. Çünkü üzerinde grafitiler var, bir şeyler var. Ancak ufak konsol yapılar var bu binada. Ancak her tarafında grafitiler var. Yani sanki çok da devam etmiyormuş gibi bir algı da oluşturdu. Ama içeride hala iş güvenliği ağları var, ışıklandırma sistemi var. Hani açıkçası çok da emin olamadım bu yapı hakkında. Ancak Türkiye'dekilerden çok da farklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Yani genel itibariyle dışarıdan gözlemlediğimiz bu şekilde oldu. Şu an Little Cook diye bir yerdeyiz. Burası bayağı peri masalı gibi bir yer açıkçası. Buranın konumunu da yine açıklama bölümüne koyayım. Çünkü sanırım tekrar bulmaya çalışsam bulamayacağım bir yer. Burası yani şu an çizgi filmden çıkmış gibiyiz açıkçası. Ve mekan burada sona eriyor galiba. Little Cook Toy Shop. Ha, burası da oyuncak dükkanı. Magical Shop. Şöyle hafiften içeri girelim mi? Wow. Oldukça renkli bir dükkan. Oldukça enteresan bir yer gerçekten. Şu an ya. Oldukça güzel bir yer. Alice Little Cook'ta diyor. Buranın landı herhalde. Hani Disneyland var ya. Ha. Bu da Yunanistan'a has galiba. Şimdi baksana Alice yazıyor. Alice Cookland. Ha, evet. Yani Gördüm. Alice'in diyarı yine aslında. Diye tahmin ettim. Ya adamlar nasıl güzel pazarlıyor her şeyi ya. Ya bayıldım ya. Evet, şu anda içeri girdik mekanda. Oldukça dar bir mekan ama çiçeklerle. You're not allowed inside on the photos. Video. No. I couldn't understand. Video not allowed inside. Okay. Only take Bir başka inşaat bulduk. Bu inşaat yarım kalmış gibi duruyor. Yani bu inşaat devam etmiyor belli. Ancak konsol mesafeleri gerçekten inanılmaz fazla. Ve kolon ebatları da hep mesela tek yönlü çalışmış. Dolayısıyla kötü bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ve X yönünde gördüğünüz gibi hiç süreklilik yok. Yani şu aralarda zaten hiç kirişler yok. Dolayısıyla yani berbat bir tasarım. Hani Türkiye'de olsa inanılmaz eleştiriyor olurduk. Ve segregasyon da şurada belli oluyor mu bilmiyorum ama segregasyon da yine
var. Yani yeterli pasbey mesafesi kullanılmamış çok yüksek bir ihtimalle. Kolon diplerini göremiyoruz tabii. Belki kolon diplerinde bambaşka manzaralarla da karşılaşmamız mümkün. Bu arada şu anda neredeyim diye sorarsanız şu anda Cookland'ın yanındayım. Yani aslında yanında da inanılmaz popüler olan ve bütün turistlerin ziyaret ettiği bir bölge burası. Şöyle tekrardan da burayı göstereyim. Ve bu caddeyle artık vedalaşalım. Mayıs'ta 8 Mayıs 2023 tarihinde yaptığımız gezide 4 kişi için toplam harcamamız pasaport, vize, uçak biletleri vesaire her şey dahil yaklaşık 100.000 lira oldu. Yani neredeyse kişi başı 1000 euroluk bir harcama yaptık. Şu anda National Park'tayız. Hanımefendiler orada fotoğraf çekiniyor. Özkan Bey onlardan uzaklaşamıyor çünkü uzaklaşınca bağlantısı kopuyormuş, internet bağlantısı. Borsayı takip ediyor. Daha elinden bırakmadı henüz. Hatta fotoğraf çekinirken bile elindeydi borsa için telefon. Dolayısıyla birazdan eğer alabilirsem o fotoğrafı da yine ekrana yansıtacağım. İnsanların poz verdiği ve meşhur olan yer şurası. Zaten bizim kızlar da şu anda orada fotoğraf çekiniyorlar. Arka planda da burası oluyor işte, ağaçlar, bir şeyler. Buranın 2 girişi varmış. Diğer girişte tarihi yapılar varmış. Sanırım bizim çıkışımıza denk gelecek. Yani bu biraz daha doğa ile ilgili olan bölümden girdik. Ve muhtemelen tarihle ilgili bölümden çıkacağız. Kuş cıvıltıları, güzel bir serinlik eşliğinde National Garden'dayız şu anda Yunanistan'da. Yani aslında hani şu an tabii National Garden'ın başlangıç bölgesindeyiz ama pek çok kentimizde bu tarz turistik mekanlar oluşturulmaya elverişli alanlarımız var. Ancak biz sanırım bunu yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Benim görüşüm bu şekilde. Ancak Yunan halkı bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Yani bütün restoranların menülerinde bile, yani cacık hani çok önemsemediğimiz bir ürün, cacık dahi yöresel ürün olarak burada pazarlanıyor. Ve yani her gelen de tabii bunu merak ettiği için, yöresel ürün olduğunu düşündüğü için, yani biz belki pek önemsemiyoruz ama bunu deniyor. Biz de denedik. Yani bize dahi sattılar adamlar cacığı. Dolayısıyla yani pazarlama konusunda Yunanları gerçekten çok başarılı buluyorum. Özellikle 2018'deki ekonomik krizden sonra turizme inanılmaz ağırlık vermişler. Hatta Turizm Bakanı yurt dışındaki bütün fuarlara katılarak ülkesini çok iyi bir şekilde tanıtıyor. Ve oralardan da turist çekiyor. Yani bu anlamda liyakat sahibi bir turizm bakanları olduğunu söyleyebilirim. Evet, gerçekten de tam böyle huzur bulunabilecek bir alan. Ama yani eğer doğa açısından bakıyorsak bizde çok daha güzel alanlar var. Çok daha güzel bunlar turizm açısından pazarlanabilir bana kalırsa. Şu yapı dikkatimi çekti, onu bir çekmek istiyorum. Ne olduğunu bir anlamam lazım. Burada bir su kanalı benzeri bir şey var. İçeri kadar gidiyor. Bunun altından da bir şekilde bir yerden tahliye oluyor muhtemelen. Şu taraftan gidelim. Şurada bir kalabalık var. Ses sistemi falan da var galiba. Orada bir film çekimi gibi bir şey olabilir. Bir bakalım. Yani açıkçası çok ilgi alanım olmadığı için ve yani bu bitkilerin, bu ağaçların önemini kavrayamıyorum muhtemelen. Çünkü bu kadar turist buraya boş yere gelmez, ancak hani bana standart bir orman yürüyüşü gibi bir hava veriyor açıkçası şu anda. Sadece onun daha kalabalık hali. Tabii ki bu konuyla yeterince ilgim olsaydı, yani bilgim olsaydı muhtemelen konuya çok daha farklı bakıyor olurdum. Evet, burada bir film seti var muhtemelen. Burada bir vatandaşın heykeli var, bakalım kimmiş. Yani şurada okuduğum kadarıyla Samaras diye biri. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Ve ne önemi var bilmiyorum. Zaten buradan geldik galiba. O yüzden şu tarafa doğru devam edelim. Burada gövdesi oldukça büyük bir ağaç var. Bu 180 yaşından daha büyük bir ağaçmış. Bu ağaç 180 yaşından daha büyük bir ağaçmış. Ya bu arada Kütahya'nın Kumarı Mahallesi'nde çok daha büyük, çok daha yaşlı ağaçlar var. Koruma altına alınmış vaziyette. Yani şurada. Tabii şu an rüzgardan ötürü tam okunmuyor ama yani aslında ülkemizde de çok daha önemli yapılar var. Önemli ağaçlar var. Yapılar neyse. Ağzım direkt yapılara gidiyor.
Şu haritaya bir bakalım, neredeyiz bir görelim. Kütahya'daki ağaç yanlış hatırlamıyorsam 600 yıldan daha büyüktü. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. Eğer yanlış hatırlıyorsam şu anda videoda yazı olarak düzeltmiş olacağım bu hatamı. Eğer vaktim olursa bu videoyu yayınlarken belki ikisini de yan yana ekrana getirebilirim. Bu ağaç 180 yaşındaymış. Orada bizimkilerin fotoğraf seremonisi bitmiş sanırım. Geliyorlar şu anda. Şimdi Sevim Hanım yanımda. Burayla ilgili biraz bilgi verecek bize. Buyurun Sevim Hanım. Atina Ulusal Bahçesi, Yunanistan'ın ilk kraliçesi Amelia tarafından 1838 ve 1840 yılları arasında kurulmuştur. Bahçe Alman ziraatçı Friedrich Schmidt tarafından tasarlanmıştır. Bu bahçede 500'den fazla bitki türü ve tavus kuşu, ördek, kaplumbağa gibi çeşitli hayvanlar bulunmaktadır. Ancak bitkilerin bazıları Akdeniz iklimine adapte olamadığından hayatta kalamamıştır. Atina Ulusal Bahçesi 7'den 70'e herkese uygun bir ortam sunmaktadır. Parkta küçük göller, dar patikalar, tavus kuşları, ördekler, yaban keçileri ve başka hayvanların da bulunduğu küçük bir hayvanat bahçesi, botanik müzesi, çocuk kütüphanesi, oyun alanı, kafe ve bazı antik kalıntılar, Korint sütunları ve mozaikler yer almaktadır. Samaras diye biri var mı? Samaras diye birisi antik kalıntı tarafından mı? Şurada az önce heykelini gördüm. Üzerine Samaras yazıyordu da hani burayla alakalı biri mi diye merak ettim. Yani biliyor musun diye sordum. Yok, önemli değil. bilmiyorum. Tamam. Okey. Bir araştıralım onu, kimmiş, merak ettim. Yayındayken soru sorunca iyi oluyormuş değil mi? Evet, şimdi Yunanistan'ın muhtemelen yerel bir teknoloji marketindeyiz. Ve burada Özkan Bey bir iPhone 14 Pro Max aldı. Gümrükte vergisini de iade alabiliyormuş. Dolayısıyla epey uyguna gelmiş oldu Türkiye fiyatlarına göre. Çok mantıklıymış bu olay. Yani evet, daha önce internette okumuştum, yapanlar da vardı ama gerçekten canlı canlı görünce epey mantıklı geldi. 136 yazıyor. 236. Okay, this they will give it to you back. 136 yazıyor. Kaç? 236. 360 Demek değil ki yanlış demek ki. söylemiş demek. Evet, iPhone 14 kutu açılışı. Muazzam görünüyor. 14 Pro Max mi? Arkadaşlar bir ooo falan der misiniz? Bir oğla bir oğla. In this area, okay? Ege, In this area, I say just be careful with the phone. It's better. dikkat et diyor, bu bölgede diyor, çalınmasın diyor. Okey. Like all sentences, Thank you. a little bit. Yes, you are right. Hayırlı olsun kardeş. Özkan Bey, Merve Hanım, Sevim Hanım ve ben yurt dışına ürün ihraç ediyoruz. Yani Amazon'dan Amerika'ya ürün satıyoruz. Dolayısıyla bu konuda kendimize bir hedef belirlemiştik. Yani belli bir miktar ciroya ulaştığımızda yurt dışına tatile gitmeye karar vermiştik.